Oha 348 bin. Arkadaşlar selamlar, yeni bir video daha hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda sizlerle birlikte balina hesap tanıtımı serisinin dördüncü videosu, yanlış bilmiyorsam. Balina hesabı inceleyeceğiz. Kısacası videomuzun konusu bu arkadaşlar. Haberiniz olsun ve yine Türk bir balina hesabı. Harbi sağlam, oyunun hakkını veren cinsten bir hesap. Haberiniz olsun diyerekten videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar, bu hesabı tanıtmadan, videoda geçmeden önce, biliyorsunuz balina hesaplarını bulmada zorluk yaşıyorum. Neden zorluk yaşıyorum? Abi, balinaya yazıyorum. Genelde Türk balina çok fazla yok bu oyunda maalesef ki. Yabancıları da yazdığım zaman hani adamlar beni pek fazla tanımıyor. Hani yaparız ederiz deyip geçiştiriyorlar. Eğer siz tanıyorsanız, kendi sunucunuzda balina oyuncuları tanıyorsanız arkadaşlar, aranız iyiyse bu videonun bağlantısını atabilirsiniz ya da bir önceki balina hesap serilerinin videolarını atabilirsiniz. O şekilde aracı olup hani yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Daha fazla balina hesaplarını incelemeyi ben bile istiyorum abi. Çünkü neler yapıyorlar, nasıl güçlüler, onu merak ediyorum açıkçası diyerekten videoya geçelim şimdi kardeşlerim. Neden bu hesaba ayrı bir sempatim var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Vars yazıyor abi. Bu ne demek? Yani bizim sunucuda Göç'le birlikte Nazım abi, yani Nazım D'ye sunucumuzu aldık. R4'lüğünü de verdik abi burada. R4'lüğünü de verdik. Sağlam bir güçlenme oldu sunucumuzda. Harbi sağlam oldu. Balina olması iyidir abi. Balina olması severiz, sayarız. Şimdi ilk başta bakacağım yer benim birinci ordusu abi. Birinci ordusuna bir bakalım sizlerle birlikte. 2.8G, hatta 2.89, yani bu ne demek oluyor? 2.9G olacak neredeyse. Sonra ikinci ordusuna bakmamız gerekirse 924. Bak, benim mesela birinci ordum 2.80G, tamam mı? Neredeyse 90M fark var ama benim ikinci ordum 500 milyon. Nazım abinin ikinci ordusu 924 milyon, 400 milyon daha güçlü. Yani bu da demek oluyor ki ikinci ordusuna da biraz yatırım yapmış sanırım. Bakacağız. Sonrasında üçüncü oluşumda 479 milyon, bu düşmüş baya. Dördüncü ordusu da 281 milyon, zayıf. Bunlara zaten gerek yok. Anladığım kadarıyla ilk iki ordusunu güçlendirmiş. Ve gördüğünüz gibi 50k rozet var abi hesapta. Yani böyle bir balina yani. Ben bir şey demiyorum. Şöyle hemen kahramanlara bir bakalım. Kahramanlarda, bu arada kahramanları 158 level. Mesela benim kahramanlarım 163 level şu anda. Bunun sebebini de aslında biliyorum. Neden? Mesela Zalim'de ben her gün birinci oluyordum. Fakat Nazım abinin geldiği sonucu çok güçlü olduğu için birinci olamıyordu. Oradan daha az ödül alıyordu. Bundan dolayı da geride kalmış. Ama düzeltilir. Şimdi konumuza dönelim. Çünkü o başka bir zalim olayını falan anlatacağım arkadaşlar. Haftaya çok önemli bir video atacağım. Gerçekten oyunun hani sunucular açısından çok fazla bilinen yanlışlar var. Onu detaylı anlatacağım. Videomuzun konusu olarak da şöyle birinci ordusunda kırmızı 3, kırmızı 3, kırmızı 2, kırmızı 2 gayet güzel. 3, 3, 2, 2 gayet iyi. 3, 3, 2, 2 gayet iyi. Yine 3-3-2-2 ve 3-3-2-2 süper. Bu ne demek oluyor? Saldırı ekipmanlarını üçlemiş. Tam benim istediğim gibi. Neden üçlemiş? Çünkü üçleyince birlik hasarını %2,5 alıyor. Ondan sonra hani dörtlemeye ya da beşlemeye gitmek yerine dostlar hemen buradan savunma ekipmanlarını da 3'e götürüyor. Neden? Birlik HP'si %2,5-2,5 alacak. Bu bayağı etkili. Hani gidip mesela bunu üçledikten sonra bunu beşlemeye götürsen hem daha fazla DX isteyecek, hem de verdiği özellik mesela yürüme hızı. Ne işime yarayacak abi yürüme hızı? Defol git yani kardeşim, kusura bakma da. Ya da rally asker kapasitesi. Rally asker kapasitesi yine şeylerde işe yarıyor. Yani Yüce Savaş'ta falan da. Ama 5 yapman gerekiyor. Buna değmeyecek. Mesela birlik EP'si her türlü daha mantıklı olacak. İlk ordusundaki ekipmanları gayet beğendim. Peki silahları ne durumda desek, ona merak ediyorum. Kırmızı 3 yapmış. Kırmızı 3 yapmış. Kırmızı 3 yapmış. Kırmızı 1 ve kırmızı, bu önemli değil. Noah çünkü. Bize biliyorsunuz beşinci kahraman henüz gelmedi. Sadece okçu kahramanlardan kırmızı bir ve hepsi, diğer kalanların hepsi kırmızı 3 olması süper bir şey. Neden süper? Bunu açıklayayım arkadaşlar size. Şimdi beşinci kahraman geldiği zaman mesela 3 yaptığı için bu beceriyi ve bu becerinin
full pasifini alacak. Nasıl full pasifini alacak? Mesela diyor ki birimde nişancı kahraman başına birimin hasarı ve HP'si %1,5 artar ve maksimum %7,5 olur. Bu ne demek oluyor dostlar? 4 kahraman varsa %6 HP ve %6 hasar artıyor. Şimdi 5. kahramanı koyduğumuz zaman buradan %7,5 olacak ve bu beceriyi de alacak. Bu beceride ne diyor mesela? Oradaki her kahraman nişancı için şirin testere saldırı gücün %20'si maksimum %100 oluyor diyor. Yani şu anda %80 oluyor. 5. kahramanı koyduğumuz zaman okçu kahramanı %100 oluyor ve bu becerileri 3 kahramandan da alacak. Bundan bir tane alacak. Mesela bundan şunu açamayacak ama bunu da yakın zamanda açar muhtemelen. Şimdi ikinci ordusuna gidelim. Bu arada dostlar Yüce Savaş videosunda ekranı yatay yapmıştım. Hatalı olduğumun farkındayım. Kusura bakmayın, çok özür diliyorum. Bu videoyu da yatay yapıyorum ama bu videoda neden yatay yapıyorum? Şimdi zaten hani savaşta görüntü kalitesi önemli. Hani ne kadar hasar vurdun, ne kadar ettin ama tanıtım videolarında yine görüntü kalitesi güzel ama hani çok fazla ayrıntıya girmiyor. Mesela şöyle dibine yaklaştırıp olayları olmadığı için yatay yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Savaş videoları her zaman dikey video olarak gelecek. Merak etmeyin. Hatamın farkındayım. Selamun aleyküm derim yani burada. Haberiniz olsun. Şimdi ikinci ordusunu merak ediyorum. İkinci ordusu acaba neden güçlü? Şimdi kırmızı yapmış, bu bayağı önemli. 5 yıldız yapmış, ondan sonra da kırmızıya aktarmış. Ekipmanları ben güçlü zannetmiştim. Güçlü değilmiş. Aynı şekilde bunun da güçlü değil. Sadece silahını 5 yapmış. Yine bunun oha ekipmanlarında hiçbir şey yok bu ara. Ekipmanlarını o zaman en kötü hani mesela 4-4-4 falan yapsa o zaman 1G'yi falan geçecek yani. Silahı yine 5. Tristan'ın 5. Cyrus'un 5. Marcia'nın 3 yapmış. Catelyn'in 3 yapmış. Kayın silahı yok zaten. Aynen. Diğerleri yok abi, tamam. Gayet güzel. Sadece silahlardan ilerlemiş. Mesela buna Lucas'a hiç almamış. Ben de bu arada Lucas'a hiç almadım. Aynı benim gibi yapmış ya Nazım abi de. Şunun silahları, demek ki silahlar bayağı önemli ve fark ettiriyor arkadaşlar, ikinci ortada gördüğünüz gibi. Harbi sağlam. Şu hatta Noah'ı da çıkaracak işte, beşinci kahraman geldiği zaman ikinci ordusu daha da güçlenecek Noah çıkacağı için. İkinci ordusunda Lan, Francis, Tristan, Cyrus, mesela Marcia'nın bunu çıkarttığı zaman bir de 3 yıldız ya bu. 3 yıldız Noah'a bir koyacak, felaket güç gelir. Hatta becerileri 20-20, Noah'ın da 30 olması gerekiyor. Aynen öyle 30. Buradan da bayağı güç gelecek. Peki şunları merak ediyorum. Acaba Balina hesap yapmış mıdır? Bunu 30 yapmış, çok güzel. Bunu yaptıysa diğerlerini zaten kesin yapmıştır diye düşünüyorum ama aynen bak, birlik eğitim hızı bunu da yapmış. Şunu da yapmıştır diye düşünüyorum ama bakalım. Aynen öyle, bunu da yapmış. Gayet güzel. Şuradan bir de şeylerine bakalım. Yıldızını ne kadar yükseltmiş acaba? Çanta fena dolu. Çanta felaket dolu dostlar. Çantaya bakalım. Şimdi burası bu niye düşük? Bu arada benim çok fazla bak. Mesela bu Rosa 100 level, Darian falan 150-200 level'a falan çıkartmıştım. Hatta bunu falan da çıkartmıştım. Mesela bundan geride kalmış aslında. Daha 0 level. Bunu neden yükseltmemiş merak ediyorum. Bunu yükseltse aslında süper olur. Yani en kötü bir 100 level yapsa şu ikisini de çok daha güzel olur sanırım. Benim Natasha falan 180 level mı neydi ya? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynı şekilde bunları da yapmamış. Bunları da yapmamış. Acaba nereye kullanıyor ki sarı parçaları? Bunu merak ettim. Mesela bunu yapmış. Bunu yapmasına pek gerek yoktu sanırım. Şimdi çantaya bir bakalım dostlar. Balina hesabın çantası nasıl olabilir? Neden çantayı merak ediyorum dostlar? Çünkü Nazım abi her zaman 300 evrensel etkinliğine, bu şu gösterdiğim etkinliğe her zaman hazırlığını yapıyor. Ondan dolayı çantası dolu dolu olması gerekiyor. Güzel bir gözlerimiz açılacak fal taşı gibi derler ya. Haydi bakalım, açılacak mı gözlerimiz? Şimdi elmaslara baktığımız zaman 5K yok. Bunlar da açılmaz. Bizim gözler böyle şeylere açılmaz. Şimdi çünkü daha iyisini gördük. Şöyle iniyorum yavaş yavaş. 179 tane kahraman ekipman şans kutusu var. Ondan sonra 1600, 5000. Yine bunlar az lazım abiye göre. 20'ye 53, 4, 455, 7 DX'i var. 100K kristali var. Ondan sonra 2100 sarı parça harbiden çok fazla biriktirmiş. Hatta şunlar falan da var. Silah parçası fazla yok. Nazım abiden beklediğim performansı alamadım şu anda. 78 bin rozeti var. Ondan sonra Nazım abi ne yaptın ya? Nazım abi vallahi
Nazım abiden beklediğimiz performansı alamadım. Ben şu özellikle Sarıbarçı 2100 görünce hani dedim ki bir şey olacak, bir olaylar çıkacak bu çantada dedim ama çıkmadı. Savaşta of şunun yarısını bana verse ne güzel olur. Şu TP'ye bitiyorum abi. Hızlandırmaya bakalım. Hızlandırması bol mu diye düşünüyorum. Şöyle baktığım zaman 1800 saat geneli var. Eğitimde 280, inşaatta 680 yok. Nazım abi bu etkinliği pas geçmiş diye yorumladım. Oha! 348 bin kaynak kutusu var. Abi bu nedir ya? İşte balina hesap olmak işte bunları gerektiriyor abi. Kaynağı ne kadar? Oha! Ben buna dikkat etmedim. Vallahi dikkat etmedim. 30 RG kaynağı var. Bir de bak 30G kaynak var. Bir de bak burada Nazım abinin şeyi var. Farm hesabı da var. Bunda da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Dur şuna da bir bakayım. Ben buna bakmıştım bir kendi hesabımdan da 3G mi ne kaynağı vardı bakayım ve ha çekmiş kendini çekmiş muhtemelen. 30G kaynak var abi hesapta. 30, 60, 90. Cumartesi günü umarım rakipler bu videoyu izlemez. Vallahi bela olur. Nazım abinin başına. Kaynak harbi felaketmiş ya canım çekti. Benim hesapta 3 G falan kaynak var. Benim hesapta çok fazla asker bastığım için kaynak bitiyor. Nazım abi çok askere odaklanmamış. 982 milyon şeyi var. CHP'si var. Acil hastanede askeri olabilir. Şöyle CHP'den şeyleri göstereyim dostlar. Bina gücü 108 milyon, teknoloji 94 milyon. Teknolojisi de bayağı iyiymiş. Ona da bakacağız. Birlik gücü 602 milyon, kahraman gücü 112 milyon, modifiyesi de 64 milyon. Hepsine bakacağız şimdi. Barınağın içine bir girelim abi. Barınağında neler var? Şimdi acilde 2 saat. O acili de doluymuş ya. Aslında 26, 28. Hani 55K'da asker acilde var. 55K asker demek ne kadar oluyor abi? Valla şimdi hiç oturup onu hesaplayamayacağım da şuradan ben 100 milyon güç 100 milyon güç gelebilir diye düşünüyorum. Yani normal gücü hani acilsiz hastanesiz 1,1 milyona kadar çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu arada hesabı 3K diyor ama umarım bu videoda alıcı falan çıkmaz çünkü Nazım abiden memnunuz. Bu hesabı satılmasını istemiyorum çünkü. Orayı değiştirse miydim acaba? Neyse. Şimdi dostlar. Bu arada şimdi diyorum bazı videolarda. Birisi de yoruma yazmış biraz daha fazla şimdi der misin diye. Abi değişik yorumlar alıyorum bu arada. Hepiniz seviliyorsunuz, cansınız. Yani umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Elimden geleni yapıyorum dostlar. Hani ben de videoları eğlenerek çekiyorum ama umarım eğlenceyi size de aktarabiliyorumdur. Şimdi nereye bakacaktım kardeşlerim? Araca bakacaktık. Araca bakalım bir. Araçta şuraya bakacaktım. 299 level 23K vitesi var. Şimdi 299 level bak bu da iyi aslında ama mesela bu az gibi sanki bana ya. 310 level'ı geçti yanlış hatırlamıyorsam benim arabam. 299'da ve bende 9K'da enerji şey var. Çekirdeği mi deniyordu? Neydi ona ya? Enerji kapsülü müydü? Şunun adı neydi ya? Şunu söyleyecektim. Dayanıklılık var işte. 9000 dayanıklılık var. Nazım abine mesela hiç kalmamış. Bu biraz az geldi gözüme. Fakat modifiye araçta araç parçalarında hepsini 30 level üstüne çıkartmış. Set etkisi zaten şuradan 27'de alınıyordu yanlış bilmiyorsam şu. Şu muydu? Ay pardon bu 27'de alınıyor bu 15'te alınıyordu. Diğeri 43 bu bayağı zor alınıyor ya. Bunu bu kadar zor yapmaları neden bilmiyorum. Bu hesapta da yine aynı şekilde plan çok fazla istiyor. Ama yine 30 üstüne çıkartması çok iyi. Bu arada oranlarını falan da merak ediyorum. Oranlarına da bakalım bir. Çipe tıkladığım zaman hepsini 4 yapmış. Abi çok iyi. Abi çok iyi. Abi Balcan. Abi Balcan. Onu bilenler var mı dostlar? Şey var ya Cihangir Ceyhan. Abi Balcan. Abi biber. Abi, abi bu arada harbi 4 set yapmış. 4 set yapması iyi. 53. Ama işte dörtten sonra mesela hani dörtten sonra hani her seferinde 10 istiyor ya. Yani mantıklı mı değil mi çözemiyorum yani. Acaba hani buraya yatırmak yerine başka şeylere yatırılsa daha fazla güç geliyor gibi hissediyorum ben. Şahsım adına öyle söyleyeyim dostlar yani. Şöyle bir saldırayım bakayım. Oranlarını merak ediyorum. Şöyle saldırsın bu Allah. Mesaj bana geldi dostlar yanlış anlaşılma olmasın.
Mesaj şimdi bana geldi, size gelmedi. Mesaj bildirimi geldiyse. Şimdi dostlar, nereye bakıyoruz? Teknolojiye bakıyoruz. Teknoloji seviyesi 3 yapmış. Bir de ekipmanla şeylere baksak askeri merkez 8 yapmış. Öh, öh yani. Bu biraz fazla olmadı mı dostlar? Askeri merkezi 8 yapmış ve 8 için istenen plazayı da 8 yapmış. Baba bu nedir ya? Oha. Ben yanlış bilmiyorsam bak şöyle, 4'ten 5'e zaten bir basmada 450 hassas parça mı ne istiyordu? Yani 450 900, toplamda hani 4'ten 5'e gitmesi için zaten 2500 hassas istiyordu. Abi 8 çok fazla. Oha, ilk defa bir 8 şey gördüm. Askeri merkez gördüm bir hesapta. Ve 102 bin garnizonu var. Garnizon gücünü de merak ettim. Dur. Oh my god. Ohannes. Buna Ohannes derim. Garnizon gücünü de merak ediyorum. Bir bakayım. 9.75G garnizon gücü var abi. 9.75 full mu abi? Bir bakayım bir saniye. Aynen full. Hatta daha fazla olabiliyor. Hatta dur. 10G yapalım mı dostlar video için? Sonra düzeltiriz. Sonra düzeltiriz. Şöyle yapalım. Bak şimdi. Bak 18.000, sonra tekrar düzelteceğim 18.000'e. Dostlar 10.4G. Şu ana kadar incelediğim hesaplarda maksimum gördüğüm garnizon gücü abi 10.4G garnizon var. Hepsini yaptığımız zaman. Kaç K vardı? Şunu düzeltelim. 18K diye hatırlıyorum. Şöyle düzelttim, Nazım abi selamünaleyküm. Hemen geri düşürdüm, sıkıntı yok. Şimdi buradan araştırmaya bir bakalım artık. Araştırmadan ortak operasyon bitmiş. Gayet güzel. Ortak operasyon bitmesi iyi rozet açısından çünkü. Savaş bölümünü geliştiriyor. Burada mantıklı mı acaba? Şimdi bunlara bu kadar fazla şey yapıyor ama neden mantıklı dostlar? Zaten her şeyi bitirmiş. Bak buradan nişancıyı bitirmiş. Bu mantıklı olacağını düşünüyorum. Zaten bunları da çok fazla hızlandırma istemiyor. Aksine çok fazla rozet istiyor. Bu rozetin de zaten birikmesi zaman alıyor. Hani boş duracağına gidiyor buradan savaşçı saldırısını, işte ikinci ordusunun oranlarını yükseltiyor. Mantıklı. Gayet mantıklı. Fakat şuna bakacağım. Burada acaba şunu atladı mı diyecektim. Bak bunu atlamış. Bunu aslında yapsa çok iyi olmaz mı? Bak buradan şimdi 4K, ama 4K çok fazla be. Daha ilk seviyede 4K rozet istiyor. Ama gerçekten güzel şey verir bu arada. Bak %20 %20. Bak bunu 10 yaptığın zaman %20 gelecek. Bunu da 10 yaptığın zaman %20 gelecek. %20 %20 burada. Sonrasında buraya geldim. Bak mesela ben ne yaptım? Bunları açtım, tamam mı? Sonrasında rozetlerin hepsini buraya kadar getirdim. Şuradan bunu açacağım mesela. Örnek veriyorum. Bak bunu yapsa daha iyi olurmuş. Çünkü gerçi bak bunu da yapmamış. Nazım abi bunu kesin yapması lazımdı ya. Nazım abi bak burada bir tık sıkıntı yaşamış. Hem zaten savaşçı oynuyor, tamam mı? Bak ne yapabilir burada? Gerçi rozeti var. Her an yapabilir zaten. Bunu kesinlikle bana kalırsa yapması gerekiyor. Sizce mantıklı olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz ama mesela savaşçı oynadığı için ne yapacak abi? Buraya onlayacak, buraya onlayacak. Sonrasında buraya onladığın zaman %20 şehir savunma saldırısı, %20 şehir savunması geliyor. Savunması ne abi? İşte şehri savununca savunma artıyor %20. Buradan gelecek ve buradan da aynı şekilde geldiği zaman 40-40 gayet iyi. Ondan sonra burayı da bitirip şurayı da açarsa %20 %20, üçünden de aldığı zaman %60-60 gelecek. Bu felaket iyi olur bak. Bu gerçekten hani saf güce nasıl etkiler bilmiyorum ama oranları gerçekten yükseltir. Haberiniz olsun. Nazım abinin buna gerçekten ihtiyacı var. Harbi sağlam olur çünkü bunu yaptığı zaman. Tek sıkıntı bir tık rozet eksi yaşayacak. Çünkü 4K falan istiyor bir tanesi için. Ama şunlar az istiyor diye biliyorum. Aynen bak bunlar 900 istiyor. Buraya kalan gelmesi kolay. Buralar 1400 istiyor. Bunlar biraz yorar adamı. Ama onlar da yapacaktır diye düşünüyorum. İlk odaklanması gereken yer bence burası abi. Savaşı bitirdikten sonra hızlandırmalarını buraya harcayabilir. Kesinlikle aşırı derecede avantajlı olur. Şuraya bakmadım. Geliştir bölümünü %99 yapmış. Mesela bunu da yapsa olurdu. Ben bunu yaptım.
Ben aşırı fazla şey yaptığım için bunu yaptım bu arada. Şunları falan bitirmez. Mesela ben de şunu yapmamıştım diye hatırlıyorum kendi hesabımda. Bunu yaptım mı yapmadım emin değilim de şunu kesin yaptım yani. Şunu falan da maxladım. Bunlar çünkü gerçekten etkisi var abi mesela. Hani neden var? Örnek veriyorum acilde 9 gün iyileştirecek şeyleri onu bastığı zaman mesela 7 güne düşüyor. Örnek veriyorum. Bir gün 2 gün etkiliyor. O da bayağı iyi oluyor benim için. Sürekli savaşanlar için. Şöyle binalara baktığımız zaman abi hassas parça konusunda bayağı fazla paket almış ya. 8 burası, 8 burası, yine 8 burası. Burası 8, burası 8. Kütüphane niye 5? Onu anlamadım. Araştırma hızı için kütüphaneyi 5 yapmış. Nazım abi ne yaptın sen ya? Abi böyle bir Türk baleni olabilir mi ya? Allah'tan eğitim kampını falan 5 yapmamış. Vallahi billahi. Ama kütüphane mantıklı mı ya? Kütüphaneye şaşırdım bu arada. Araştırma hızı %25 veriyor. Ne bileyim mantıklı mı değil mi? 284K elması var. Vay vay vay. Şöyle bakıyorum atladığım bir şey var mı diye. Şöyle petrol rafinerisinde zaten bir şey yok. Arkadaşlar bunun haricinde şöyle merak ettiğim başka bir şey var mı? Bakıyorum. Arkadaşlar oranlara bakmadık. Dur. Şeye bakacaktık. Ona atladık heyecandan. Şu garnizona falan bakınca şey oldu. Oranlara merak ediyorum demiştim. Şimdi 4 okçu bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi beşinci okçu gelmediği için Noah kullanıyor ya. Beşinci okçu ve silahını koyduğu zaman minimum 3.2, 3.1 hatta ne 3.1 abi dur. 2.9 demedik mi? 250, 300 milyon hadi 3.4, 3.5 civarına gelecektir diye düşünüyorum. Haberiniz olsun. Hani beşinci okçu eksik olduğu için hani güç şu an için böyle aniden oradan bir patlama yaşanacak. Şu oranları da bakalım da kapatalım artık. Ne oranmış abi? Tam orana geldiğim zaman başka bir şey aklıma geliyor onu söylüyorum. Şimdi 2572 okçu saldırısı var. 2350 okçu savunması var. 727 HP'si var. 868 birliklerin toplam hasarı ve kahramanlar normal saldırı hasarı 1639. Arkadaşlar bu hesap harbi hem doğru gelişmiş, oyunu biliyor. Hani tek ordu, ikinci orduya da çok ufak yatırımlar yaparak geliştirmiş. Harbi helal olsun. Nazım abiye de buradan sevgiler, saygılar. Hesaba güvenip verdiği için de çok teşekkür ediyorum. Başka da gösterebileceğim bir şey kalmadı zaten hesapta. Her şeyi gösterdim dostlar. Atladığım bir yer varsa kusura bakmayın. Yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki balina hesabında onlara da dikkat edebilirim. Haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı bir de hype puanı çok fazla şey istedim biliyorum ama dördünü de yaparsanız abi baş tacısınız. Abi Balcan. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bye.